süngerimsi bir yapı çıkıyor. Ütünün alt kısmını bu kadar temizleyebildim. Şurada bak bir atlama yapmışım ben herhalde. Aynen atladım orayı. Baştan. Şöyle gidiyorum. Oy maşallah nazar yoldığımız. Maşallah. Herkese selamlar. Ben Kamer. Bir önceki Kendin Yap bölümünde ihtiyacım olan bir şeyi kendim yapmıştım. O da deri eldiven. Kırsalda yaşıyorum ve kırsalda yaşarken bütün işlerimi genelde ellerimle yapıyorum. Ve ellerim gerçekten çok yıpranıyor. Ve devamlı da eldiven eskitiyorum, yıpratıyorum. Ama en çok dayanan da genelde deri eldivenler oluyor. Dedim ki bu deri eldivenleri acaba ben kendim yapamaz mıyım? Kendim tamamıyla bütün süreci işleterek kendime deri eldiven yaptım. Bugün de yine yaz aylarında çalışırken en çok ihtiyacım olan şeyi yapmak istiyorum. O da bu. Bu şapkaları genelde burada satın alırız. Ama bu sefer dedim ki bunu ben kendim yapamaz mıyım acaba? Elimdeki imkanlarla, etrafta bulduğum otlarla, parçalarla bu şapkanın aynısına benzer, işlevsel bir şapka çıkarabilir miyim, çıkaramaz mıyım? Bugün onu işleyeceğiz, onu göstermeye çalışacağım. Bunları yapmaya gerek var mı? Yok elbette, parasını verir alırsın. Ama ya paranın geçmediği bir yerdeysen ya da kendin bir şeyler yapıp bunları satmak istersen nasıl yapabilirsin? Bu süreci nasıl işletebilirsin? İşte onları göstermeye çalışıyorum bu Kendin Yap serisinde. Şimdi gidelim bu şapkamızı yapmak için gerekli olan ham maddemizi toplayalım. Ondan sonra da şapkamızı yapalım. Hadi bakalım. Evet, işte otumuz bu. Benim bildiğim ismiyle kuku otu. Kuku. Kofa otu diyenler de var. Ayrıca literatürde de Junjus diye geçiyor. Öyle de araştırabilirsin. Bu bir saz türüdür. Acayip böyle güzel bir yapısı vardır. İçi süngerimsidir ve bayağı da dayanıklıdır. Yani bundan eskiden ben çok eskiden böyle bileklik falan örerdim. İp örerdim hatta ip eğirirdim. Şimdi bundan işte tahmin ediyorum ki bu da ondan yapılıyor ya da buna benzer bir şeyden yapılıyor. Bundan yapmayı deneyeceğiz. Bundan yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Ben deneyeceğim. Olursa amenna, olmasa da yapacak bir şey yok. En azından denemiş olacağız ki. Şu anda da bak tohuma kalkmış. Çiçekleniyor ve daha sonra da tohumlarını döküyor. Zaten kökten de çoğalabiliyor. Bunlar da çiçek kısmı. Tohuma dönüşecekler bunlar da. Bak içini şöyle açıyorsun. Bak şöyle yapıyorsun. Tamam. Şöyle bir çekiyorsun. Bak içinden böyle süngerimsi bir yapı çıkıyor. Çok güzel bir yapı. Bak. İşte bunun içindeki o süngerimsi yapı da yalıtım sağlıyor. Yani şapka yaptığım zaman şu güneş ışınları geldiğinde içinde bir yalıtım sağlayacak süngerimsi kısmı. Bak hemen şurada çok güzel bir kelebeğe denk geldim. Buna kan damarı kelebeği deniyor. Üzerindeki damara baksana. Hemen kanatların ucundaki pembeliklere baksana. Çok güzel. Evet. Bir an önce şunları alıp buradan gideyim. Çünkü bayağı sıcak olmaya başladı ve sinekler de tam suyun yanındayız. Buradan bir de su akıyor. Zaten o suya istinaden bunlar çok büyüyor. Sazlık dedim ya. Suyun olduğu yerde çok fazla çoğalıyorlar. Burası da su aktığı için oradan yüz buldular. Bu kadar arttılar. Şunun güzelliklerine bak. Eğer bunlardan gerçekten başarılı olabilirsem bunların hepsini şapka olarak düşünebilirsin. Şöyle. Şöyle bir aldık bunu. Bir de şunu alayım tamam. Evet. Bunu da alalım şöyle. Ayıklamaları evin orada yaparız. Birkaç büyük ot alayım. Şöyle. Bunları bağlayacağız. İşte böyle. Evet. Hadi gidelim.
Evet, üstümü değiştim. Acayip terlemiştim. Dönüşümlü olarak değişirim. Bu da muhtemelen su gibi olacak. Acayip sıcak var. Güneşe de oturmak istemiyordum. Uzun kollu giyme sebebim acayip yakıcı bir güneş var. Yani gölgede dahi olsam muhtemelen kol kısımlar komple yanacaktı. Ancak idareten şimdilik böyle yapacağız. Bir an önce şunları hazırlamak istiyorum. Almak istediğim kısımları nasıl yapacağımı da sana göstereyim. İlk olarak bütün hepsini vurarak aşağıya çekiyorum. Bu ön temizlik. Yani bu ön temizlik. Bundan sonra bir temizlik daha olacak. Hepsini tek tek bakacağız. O uç kısımlar kullanılamazdı çünkü çok çabuk şey yapıyor. Bak hemen kopuyor. Bak gördün mü? Ama bu alt kısımlar, arka kısımlar daha sağlam. O yüzden bu kısımları kullanacağız genelde. Tabi bunun içinde büyüklü küçüklüler var. Şimdi onları ayıklamamız gerekiyor. Şu küçükleri almıyorum. Atıyorum onları. Bunları güzelce ayırdım. Şimdi bunları bir boy olarak ayarlamam lazım ki örerken eşit olsun. Şöyle bir boy yaptım. Gayet güzel. Evet bir tanesi böyle hazır. Çok hoşuma gidiyor bunlarla uğraşmak ya. Bunları ben eskiden beri böyle bir şeyler yaparım. Bileklik falan örerdim bunlardan. Yani yani oynaması keyifli. Evet bunu da keselim. Evet, iki paketimiz de hazır. Şimdi ütümüzü hazırlayacağız. Ütümüz de biraz değişik olacak. Önce biraz ateş yakmamız gerekiyor. Çünkü ütüyü közle çalıştıracağız. Burada ateşimi yaktım. Közüm oluşsun. Közüm oluştuktan sonra bunu ütüde kullanacağım. Evet, neden köz dediğimi şimdi anlamışsındır muhtemelen. Bunu çoğu kişi biliyordur. Yani illaki görmüştür. Büyüklerin, dedelerinin, ninelerin evlerinde bu közle çalışan bir ütü. En eski ütülerden biri. Bunda ufak tefek sorunlar var. Şöyle bir pas problemi var. Onları bir hemen halledeyim. Ondan sonra da şuraya bir kilit sistemi yapmam lazım ki şu açılmasın ütülerken. Yani kaldırırken açılıyor. Onu da yaptıktan sonra bunu kullanmaya başlarım herhalde. Ütünün alt kısmını bu kadar temizleyebildim. Şöyle de bir aparat yaptım. Şurası için, kilit için. Bu kestane. Bu da böyle bir oraya girebilecek bir tane vida buldum. Şöyle göstereyim. Böyle. Oh, bayağı sıcak. Evet, bakalım bir başlayalım. Yani yapsam mı yapmasam mı gerek var mı bilmiyorum ama bunu biraz düzlemek istiyorum çünkü örmesi biraz daha kolay olacak. Hem de biraz kurutmuş olacağım bunları. Bakalım işte işe yarayacak mı? Yani e, denemediğim bir şey. Deneyeceğiz. Baksana. Yani baskıladım onların hepsini. Şu an daha düz duruyorlar. Bombelik gitti. İşe yaradı. Biraz uzun sürüyor ama olsun. Şimdi hepsini böyle ütüleye ütüleye düzleştireceğim. Daha sonra düzleştirdikten sonra şöyle örgüsü daha kolay olacak diye düşünüyorum. Bakalım.
Yıllar sonra ilk kez ütü yapıyorum. Yaptığım ütü de en ilkel ütülerden. Eğer işim düşmeseydi elime ütü almazdım. Çünkü benim hayatımda ütünün yeri yok. Evet, bunları düzleştirme işini bitirdik ütüyle. Şimdi şu örgüyü bir başlatmak istiyorum. Bugün artık bir başlatmak, yarın da artık devam ederiz. Çünkü yarın muhtemelen bir yağmurlu gözüküyor. Geçelim eve güzel güzel. Otururum bunun başına. Örerim, bitiririm. Daha sonra da dikerek şapka haline getirmeye çalışırım. Şurada mengeneyi kıstırarak bir başlatma yapacağım. Ya bilmeyen için o kadar zor ki bu tarz şeyler. Şu an nereden başlayacağımı da bilmiyorum ha. Sadece gördüğüm şeyler var. Gördüğüm şeylere istinaden hareket edeceğim. Bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi gördüğüm şeyi sana da göstereyim. Nasıl başlayacağımı. Umarım güzel ilerleyebiliriz. Evet. Bunu buradan. Bunu buradan. Bunu da buradan. Tamam. Şurada sıkıntı yok. Şu tamam. Bunu da burada. Şunun altında. Olmuyor mu ya? Bir dakika. Burada bir şey eksik. Bir tane daha mı koymam lazım acaba? Hadi bir dakika ya. Yapayım. Ha bunu verdim. Ha bunu verdim. Ha bunu verdim. Ha bunu. Ya teknik geliştiriyorum. Bak şimdi. Bak şimdi bunu attım ya böyle. Bak şöyle çektirme yapıyorum ya. Rahat ediyorum. Anladın mı? Bak yavaş yavaş. Şimdi çektire çektire yapıyorum bir de. Bir rahatladım yani açıkçası. Bak. Baksana. Güzel oldu. Şimdi biraz da bu açıdan göstereceğim sana. Yavaş göstereceğim demiyorum. Çünkü zaten yavaşım. O yüzden rahat rahat izleyebilirsin. Sana bir şey diyeyim mi? Bak. Bir şeyleri nasıl yapabildiğimi çok fazla soran var. Hani her şeyi mi biliyorsun sen gibisinden. Bak bunu bilmiyorum ben. Gerçekten bilmiyorum. Şu an sadece eski deneyimlerim var iple alakalı. Ama ben bu tarz bir örgüyü yapmamıştım. Saç örgüsünü yaparım. Yapamam değil. Ama gördüğüm işleme şeyi nereden geliyor bana biliyor musun? Çünkü çok fazla deneyimim var geçmişe. Yani elimi o kadar yatkınlaştırmışım ki. Şuraya bak. İlk deneyimimde bu örgüyü yaptım ve hızlanmaya başladım. Kim bilir daha nasıl olacak yani bilmiyorum ama şapka çıkacak mı ortaya? Ortaya hiç bilmiyorum. Şu an önceliğim bu örgüyü yapmak. Örgüyü bayağı uzun bir örgü yapacağım. Artık kaç metre yaparım bilmiyorum. Bunu bütün gece belki de yarın da aynı şekilde devam ederim. Elim hızlandıkça muhtemelen hızlanacaktır işlem ama ondan sonra bakalım ortaya neler çıkacak. Bir tek bununla ilgili sana göstereceğim şu kaldı. İp ekleme nasıl yapacağız? Yani şu otlardan eklemeyi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ondan sonraki bütün işlem aynen bu işlem. Yani sadece öreceğim. Ondan sonra da şapkayı yapma kısmına geleceğiz. Yani şapkayı yaparken de dikerek yapacağız. Onu da bu otla yapmayı düşünüyorum. Dikme işinde. Bakalım nasıl yapacağız ya. Gerçekten hiç bilmiyorum ama sonuca beraber gideceğiz. 8 tane vardı. Keşke 9 tane yapsaydım. Sanırım bir problem 9 tane olmadığından. Bazı yerlerde ikili atlamalar oluyor. Muhtemelen oradaki yaptığım hatadan dolayı. Ama olsun eşit oluyor yani sonuçta. Yani bozukluk bile eşit bozukluk olarak devam ediyor. Mesela 2 atladıysa 2 atlıyor. 2 atladıysa 2 atlıyor. Evet şimdi ip eklemeyi göstereceğim sana. Bayağı bir ekleme yaptım. Kendim denedim. En iyi şekilde nasıl gösterebilirim diye. İlk başta şunu düşündüm. Bütün ipler kısaldığı zaman hepsini bir anda sokup onları örebilirim diye düşündüm ama öremedim. Acayip zor. Yani yapılamaz. İmkansız değil ama ben beceremedim. Şimdi her ip şöyle bir kısaldığı zaman şu en azından şu kadar. Buna hemen bir tane ip eklemesi yapıyorum. Her kısalan ipe sırasıyla yapıyorum ama hepsini bir anda değil. Ona göre de ayarlıyorum. İpleri sırasıyla kısaltıyorum. Yani birkaç sıra geçtikten sonra kısalıyor mesela.
Bunu alıyorum, kıvırıyorum böyle. Bak şimdi. Bak şimdi böyle, böyle ve böyle. Tamam. Bak. Bir böyle attık. Şunu atıyoruz. Böyle, böyle ve böyle. Tamam. Bir tane daha sıra geçtikten sonra artık kilitlenecek o. Bak böyle, böyle, böyle ve böyle. Sıkıştır. Tamam. Bak ip şurada, gördün mü? Bir sıra daha sonra bunu keseceğim ve diğeriyle devam edeceğim. Bunu devam ettirmiyorsun. Çünkü kalınlaşmalar olabiliyor. Onu aradan çıkaracağız. Kameraya sığıyor mu bilmiyorum ama işte bu kadar örebildim. Bunun belki de iki katı ya da üç katı daha örmem gerekiyor. Bazı yerlerde ipe eklediğim zaman sıra atlamalar olmuş. Yani 9 ipken 10 ipe çıkmış. Ondan sonra onu düşürmem gerekti. 8 ip başlamıştım. 9 ipe çıkardım sonradan. Öyle devam ettim. Bak burada ince başlıyor. Gördün mü? Sonra kalınlaşıyor. Kalın olması benim işime gelir. Çünkü örerken daha geniş alanı kaplayacağı için daha sonradan 9'a çevirdim onu. Zaten burası ilk kıvrılma yeri olacak. Şöyle kıvrılmaya başlayacağı için. Bunu ince bırakabilirim. Sorun değil. Şurada ip eklemeleri yaptığımı nasıl gösterdim zaten. İp eklemeleri yaparken çok dikkat etmemiz gereken şey, ipleri araya kaynatabiliyoruz ve onları da örüyoruz. Ondan sonra ne oluyor? 9 sırayken 10 sıra olabiliyor. Yani sonradan bunları böyle kesiyorsun. Ben bunu örmeye devam edeceğim. Daha sonra da şapka yapımına geçeriz artık. Evet, artık sonuna geldim. Bütün topladığım otların hepsini ördüm. Şuradakiler yeni. Bunları dikiş için aldım. Yani şapkayı dikerken kullanmak için topladım. Ama diğer o topladığım, gördüğün hepsini ördüm. Ve ne kadar boyu olduğunu göstereceğim birazdan sana. Bil fiil çalışmadım. Akşamları işim bittikten sonra eve girdim. Bir şey izlerken, dinlenirken, ne bileyim çayımı içerken aldım. Biraz bununla ilgilendim. Neredeyse bir hafta kadar sürdü. Akşamları biraz böyle eğlencesine yaptım yani. Şimdi gel sana şunun boyunu göstereyim. Bakalım buraya sığabilecek miyim? Ölçmeden önce şurada saçakları var. Eklemeler yaptım ya. O eklemelerin uzunluklarını şöyle keseceğim. Bunları temizleyeceğim. Bayağı var hem de. Onları bir halletmemiz lazım. Yoksa bunlar takılır her yere. Evet, uzantılarını kestim. Şimdi de şunun boyunu ölçelim. Şuraya koydum, sabitledim. Bakalım nereye kadar gideceğim. Evet, buraya kadar geliyorum. Ben daha da uzun olur sanmıştım ama. Evet, metremizi aldık. Şimdi bakalım şuradan. 3.80, yani 8.80. 8 metre 80 santim. Neredeyse 9 metre civarında bir şey yapmışım. Belki de bir 10 metre gerekecek bana. Bilmiyorum ama. Tabii örmeye başladığımızda anlayacağız onu. 8 metre 80 santim. Aklında tut. Soracağım sana. Evet, örme işlemine ilk başladığım yerden başlayacağım. Buradan başlayacağım. Şimdi bunun saçakları vardı aynı böyle. Bunu içine doğru öre öre böyle bir yuvarlak bir kısım elde ettim. Evet, şimdi örgümüze başlayacağız. Elimde sağlam bir tane şapkamız var. Bundan örnek alarak yapmaya başlayacağım. Burada yine kestane ağacından yaptığım, bunun yapılışını göstermedim ama dün yaptım. Yine aynı şekilde bunları kullanacağım. Şöyle geçireceğim. Evet. Şimdi bundan örnek alarak başlayacağım. Nasıl başlamış? Bak şimdi. Şöyle başlamış ve böyle kıvırarak devam etmiş.
Yaptığım şapkayı sağlam şapkaya biraz ilkel yöntemle sabitledim. Sabitledim ki bunu rahat bir şekilde burada tam üstüne kalıp alarak dikebileyim. Bu biraz daha işimi hızlandıracak diye düşünüyorum. Şöyle gidiyorum. Ağaçtan yaptığım iğnem kırıldı. O yüzden metale geçtim. Uğraşmak istemedim. Şimdilik bununla idare edeceğim. Daha sonra tekrardan böyle bir iğne yaparım muhtemelen. Çünkü bayağı işlevseldi. Sadece biraz sert hamle yaptım. Tam yerinden çatladı gitti. Evet, dikiş dikerken şöyle bir dikiş yapıyorum. Sistem yapıyorum. Bir sıra atıyorum onu. Tamam, deliklerden, hep aralardan. Hemen alttan karşısına alıyorum onu. Şöyle yine aradan şöyle geçiriyorum. Çaprazlama. Hep şu çaprazlamayı alıyorum ki sağlam olsun. Aradan şöyle çıkarıyorum. Bak, şöyle çaprazlama alıyorum bak. Bak, hemen şuradan geçiriyorum. Bak. Tam çaprazdan şöyle, şöyle ve şöyle. Evet, şapkanın artık bu düzlemesini vermeye başladım. Şu düzleme kısmını artık düzlemek gerekiyor bunu. O yüzden de kalıpta yapamadım da şöyle koydum bunu bak. Şöyle yere koydum, tamam mı? Böyle dikiyorum onu şöyle. Bak, düzleterek. Yöntem geliştiriyorum çünkü bilmiyorum ben de. Bak şöyle, gördün mü? İlk sırayı bir yaparsam gerisi gelecek zaten. Bu şeyde kalıp çok önemli ya. Kalıp buldun mu rahat oluyorsun bak. Baksana. Evet. O kadar zamandır ördüğüm şey bitti. Bu kadar. Bu kadarına yetti. Gördüğün gibi kaç sıra var? Aslında çok fazla bir şey kalmamış. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 sıra daha var. Bu kadar da yeterdi ama ben bunu tamamen aynı bu şekilde yapmak istiyorum. Onu görmek istiyorum. Nasıl yapacağım diye. Şunu bir kafama takayım bakayım ya. Bu aslında tamam ya. Hani şapka olarak kullandığın zaman dışarıda satılan var ya, böyle günlük kullanabileceğin şapkalar. İş için değil de normal günlük kullanabileceğin şapkalar aynı ona benzedi. Nasıl ama? Gayet güzel oldu. Ben bunu tabii devam ettirmem lazım. Çünkü işte kullanacağım. İşte de şu genişliğe ihtiyacım var. Şu gölgeye ihtiyacım var. Çünkü yüz kısmını da kapatıyor. Ense kısmını da kapatıyor. Bu tamamını kapatmaz. Bu sadece kafamı kapatır. O yüzden buna ihtiyacım var. Buna devam ettireceğim. Ya kokusu da harika. Dokusu da harika. Acayip ya. Şuna bak ya. İlk şapkam. Ve çok güzel oturuyor, biliyor musun? Diğerinden daha iyi oturuyor. Müthiş. Çok iyi ya. Ben şimdi otları toplayayım. Onları güzel ütüleyeyim. Daha sonra örgüye devam edeyim ve daha sonra bunu da bitireyim. Şuraya kadar gelecek işte. Bir 8 sıra daha herhalde. Bir 2, 3, 4, 5. Bir 6-7 sıra daha gelecek muhtemelen şöyle. Evet. Yarın görüşürüz.
İlk şapkam hazır. Hadi takalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hey amigos. Nasıl oldu ama? Bunu böyle kaldırdım ama tabii şöyle yapacağız. İnanmıyorum ya. O kadar rahat ki. Nasıl gözüküyor? Biliyorum muazzam gözüküyor ya. Ya acayip bir deneyim ya. Şuraya bakar mısın? Şapka yaptım. Şapkam eskimişti. Şapkamı yeniledim. Nasıl bir his? Bence var ya müthiş. Hani diyorum ya sana her şeyi denemek istiyorum. Her şeyden bir fikrim olsun diye. Al sana bir fikir. Şapka yaptım. Ve bu daha ilk deneyim. Ve bunu geliştirebileceğim çok fazla şey de yaparkenki süreçte çok fazla şey geldi aklıma. Ama ilk olarak şunu birebir yapmak istedim. Bir kere şu ürünü çıkartmak istedim. Ondan sonrası artık benim hayal gücüm, ihtiyacım olan şu şapkayı artık yapabiliyorum. Yanlış değilsem de 200 lira civarında satılıyor herhalde bir tane şapka. Tam emin değilim ama sadece akşamları eğlencesine uğraşarak, örerek, daha sonra da dikerek oluşturduğum bir şapka. Düşünsene kış boyunca evde oturduğum yerde soğukta ne yapacağım? Bunları öreceğim. İhtiyacım olan şapkayı yapacağım. İstersen al sat bunları yani. Ama şimdi nineme bir göstermek istiyorum. Bakalım beğenecek mi beğenmeyecek mi? Bir kafasına takalım bakalım. Hoşuna gidecek mi bir görsün istiyorum ama. Daha şu an haberi yok onun da. Ben bu tarz şeyleri yaptığımda böyle pek kimseye göstermem, anlatmam. Yaparım biter ondan sonra gösteririm. Çünkü o süreçte devamlı bana soru sorulması işte oldu mu bitti mi bilmem ne falan. Bu tarz konuşmaları ben çok sevmiyorum. İstiyorum ki böyle ya bir şeyi yapacaksam yapayım. Yaptıktan sonra göstereyim. Sonra üstüne konuşacaksak konuşuruz. Kullandığım kuku otunun şöyle bir özelliği var. İçinde süngerimsi bir yapı var, tamam mı? İşte o süngerimsi yapı aslında bir yalıtım görevi görecek. Yani güneş ışınlarına karşı bir yalıtım görevi görecek. Bu tahminimce farklı bir ot. Onu ördükçe daha iyi anladım. Ve daha geniş. Benimkinden daha geniş ve daha mesela iki parça birden sarılmış. Ben mesela tek bir tane otu sardım ya. Burada sanki çift parça, ikili sarılmış, geniş geniş sarılmış ve muhtemelen daha da hızlı bitirilmiş. Benimki uzun sürme sebebinden biri de çok sık dokuma, ince ince işçilik. Şimdi detaylarını sana göstereceğim. Gösterdikten sonra da nineme göstereceğim. Bakalım beğenecek mi? Ama çok güzel oldu. Sadece bir tane şöyle bir ip takacağım ona. Boynumdan. Yani rüzgar estiği zaman atlamasın diye. Ki bayağı güzel oturuyor. Atlamaz da kolay kolay ama rüzgar estiği zaman kaldırabilir bunu. Hissiyatı güzel. Şimdi bundan sonra ne yapacağım biliyor musun? Yapabileceğim otları şimdiden toplayacağım, kurutacağım. Kışında evin içinde bunları örerek artık şapkadan sonra başka ne yapabilirim bilmiyorum. Düşüncelerini bu yüzden yorum kısmına bekliyorum ve şimdi sana detaylı bir şekilde göstereyim. Ondan sonra da nineme gidelim. Evet işte şapkamız böyle. Şuranın renk farkı var çünkü bunlar daha kurumuş. Bunlar biraz daha yaş. Ama kurudukça renkler eşitlenecek. Dikişleri görüyorsun. Bak çok fazla belirgin değil. Zaten onlar kuruduktan sonra tamamıyla böyle bütünleşecek. Yani göze batmayacak bu dikişlerde. Ottan olduğu için. Bir tek şu tepe kısmında bir sorun var gibi. Şöyle göstereyim. Burada da muhtemelen başlangıçtaki örgümün tam sık olmamasından dolayı. Bunu biraz geç fark ettim. Erken fark etseydim bununla ilgili bir şeyler yapabilirdim ama bir daha bunu komple sökmek istemedim. O yüzden bu zaten şöyle içe batacağı için çok da sorun olmayacak. İçeride olacak. Her türlü zaten koruma sağlayacaktır bu. İstersem şöyle kullanabilirim. İspanyol şapkaları gibi. İstersem de böyle kullanabilirim. Şimdi bunu nineme götürme vakti. Bakalım beğenecek mi? Bak ne göstereceğim sana. Oy maşallah nazar olduğumuz. Maşallah. Deme Tuna'nı. Kuku otundan. Kuku otu var ya. Bizim kuku otu da saz otu da He, ondan yaptım. maşallah. Ama bu böyle çok serin sonra. Tabii içinde Çok şey var ya bunun sünger. Evet. Bakın senin kafana biraz geniş bu ama olsun. Geniş yere düşüyor. Oo. Allah. Çok güzel. Hoşuna gitti mi? Çok. Allah razı olsun. Sana vereyim istersen bunu. Yok. Çok Hı? düşünüyordum. Ne? Bundan olur diyene. Olur olur. Olur. Kuruttun mu onu? Ee, Örerken kurumaya başladı. Daha da kuruyacak hani. Bak ben sana bir şarkı diyeyim. Hı. Al. Bağla. Saray bağına savut havur. Öyle yapacağım şimdi. Hah. Aynen. Rengi sapsarı ama çok güzel. Bundan çok rahat edeceksin. Tabii tabii. Bir de ne koyabiliyor musun içine? Ne? Ereti koy da başına koy. Olabilir. İçine bayağı- İçi doldurulabilir. Aynen öyle. Eline kalına sağlık. Çektin Hmm. mi onu? Çektim. Şimdi paylaşacağım zaten de.
Kamera bunu kaldırırsın ulan. Ha, kaldıracağım onu. Hı hı. Şimdi lazım mı? Yok yok oraya etmeyeceğim şimdi. Tamam. Ben böyle edeyim şimdi. Ede. Allah nasip o. Tamam. Evet, eskiyen bir şeyimi daha kendim yaparak kullanmaya başladım. İlk şapkam. Hayırlı olsun. Şu dağda yaşarken deneyimlerimi arttırmak ve ihtiyacım olan hemen her şeyi böyle kendim yapabilmeyi öğrenmek istiyorum. Yapmasam dahi öğrenmek istiyorum. Amaç zaten bu. Ninemin söylediği gibi. Bil ama yapma. Yeter ki öğren. Bir gün lazım olabilir. Bir gün lazım olur diye bunu da öğrendim ve bunu daha da çeşitlendirebilirim. Kim bilir daha nelere vesile olacaktır bu süreç. Eğer bu süreç senin de hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve düşüncelerini paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Hoşça kal. Baktığında gördüğün ne kadar çoksa o kadar zenginsindir. Bu zenginliği besleyen deneyimlerdir. İşte bu yüzden hisset, dene ve tecrübe et.